Yani bildiğin ayaküstü kameranın açık olduğunu gördüğü halde dolandırmaya çalışıyor. How do you know? How do you know? Good money. How do you know? Görüyorsunuz değil mi terbiyesizi? İlk sorduğum kişi ve ilk dükkan yaptığı harekete bakın. You are not respectful. Don't forget this. An itibariyle Kamboçya'dan çıkış yaptım. Şimdi Vietnam sınırına doğru yürüyorum. Evet arkadaşlar, sağ salim Vietnam'a geçiş yaptım. Geçişte ev vize aldığım için sadece $1 ekstradan ödedim. O da ateşime falan baktılar. Aksi takdirde herhangi bir problem yok. Kolay bir geçiş oldu benim için. Sırt çantasını da çok aramadılar. Ne işinize yarayacaksa bu bilgi bilmiyorum ama söylemek istedim nedense. Thank you bro. I have a bus. It's big one. Yeah. Hatiyen sınırında geçtim arkadaşlar. Tam en son dedim ki bir şey olmayacak, geçeceğim. Çünkü sınır geçişleri çok zor oluyor ya. En kıytırık ülkelerde bile bazen sorunlar yaşıyorum. Maalesef diyeyim. Tam sınırdan en son arkadaşlarla beraber geçtik. Kulübeden dediler ki sen geri dönmen gerekiyor. Aha dedim yine başladık. Neyse tarihi yanlış yazmışlar, iyi hesaplamamışlar. Bir daha geri döndürdüm. İşleri hallettik. Bir firmadan bilet almıştık. O firmayı bekliyoruz. Buradan bizi alacak herhalde. İnşallah. Şu an ortada olmasa da, görünmese de uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağım. Şimdi şurada Vietnam Dong ibarelerini görmüşken para biriminden de bahsedeyim. Bizim 1 liramız onların 700 Vietnam Dong'una tekabül ediyor. Tabi rakamları aldırmayın. Alım gücünü sizinle beraber gözlemleyeceğiz. İlk izlenimime göre Vietnam uygun geldi. Nereden biliyorsun derseniz biraz internetten hostel fiyatlarına baktım. $3, $5 hosteller var gerçekten. Hoşuma gitti bu durum. Sırt çantalı bir gezgin için harika. Dinlene gideceğim muhtemelen ama kalacak yerim yok. İnternet yok. Gece saatlerinde beni macera bekliyor bakalım. Ya Rabbim hangi kapıyı açacak? Şimdi bu kardeşlerim Phu Quoc adasına gidiyor. Videolarda bahsettiğim bir şey var. Phu Quoc daha önce Kamboçya'ya aitti ama Kamboçya'da 1970'li yıllarda olan bu soykırım, kendi soylarını, kendi içerisindeki iç kavgaların neticesinde Vietnam Kamboçya'ya desteğe geliyor ve onları gerçekten daha fazla insanın ölmesini engelliyor. Ama diyor ki bunun yanında ben sizden ada alırım. En güzel, en büyük adalarından bir tanesine çöküyorlar. Aynı zamanda Kamboçya bayrağının üzerinde sembolü bulunan Angkor Wat tapınağının da gelirlerinin %60'ı yine Vietnam'a gidiyor. Bro, we are going. Okay bro. Yes. Gidiyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşı almadan gidiyor. No, automatic. Neyse Vietnam çöküyor anlayacağınız buralara. Şimdi arkadaşlar o adaya gidiyor. Koh Rong adası gibi bir ada düşünün. Bu tip bilgileri de vermek gerekiyor. Kuru kuruya gezmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet şimdi terminale geldik. I put here. Yeah. Okay madam. I will put here. Arkadaşlar saat daha kaç? Ben 8'e kadar ne yapacağım burada? Saat daha 5. 3 saat daha var. Yani o saate kadar biraz etrafı gezerim. Sağa solu gezerim. Evet, arkadaştan parayı bozduruyorum. Okay, I trust you bro. Yes. Ya dedi ki parayı bozdurmam lazım. Şimdi don alıyorum. Don aldıktan sonra hat işini de hallettim mi? Yani bu 2,5 saati güzel bir şekilde geçireceğim. Come on bro, it's nothing. Don't try to find anything. It's working. Not fake. Şu anda kontrol ediyor. Yeah bro, it's the... Bro, it's nothing ya. It's nothing. You know bro. Don't make problem. It's nothing. You know bro. Ben de buradan kontrol ettim ne kadar olduğuna dair. $1 arkadaşlar 25.000 Vietnam Dong'u. Bana ne kadar verecek? Bana 2.550.000 Vietnam Dong'u verecek. 1 million. Wow, paralarını da size göstereyim bu şekilde. 2 million. 500. 550. Yeah. 500, no 50. Not 50. 1. Are you sure? You're not... Abimiz maşallah ayaklı şey gibi ya, bütün işleri çözüyor. Diyor ki hat işini de burada halledebilirsin dedi. Bro, are you sure right? 300 GB. Ha? Yeah, 1 month 300 megabyte. Every day 10 GB. 10 megabyte for month. Abi bir diyor ki her gün diyor 10 GB diyor. Vallahi hiç inandırıcı gelmiyor ama eğer doğruysa müthiş tarifi. $5 veririm sen dedi. Onun işi de burada halledeceğim. $5'sa abi çok iyi ya. 300 GB ne demek yani $5? Wow. Neyse arkadaşa satmaya çalışıyor şu anda. Abi ben vazgeçtim. Çünkü taktı sim kartı hiçbir şey çekmiyor. Hiçbir şey almıyor. Hiçbir hayat belirtisi yok. Evde basmış muhtemelen. Neticesinde dedim ki abi sağ olasın. Ben dedim şimdi dışarıda bulurum. Daha vaktim var. Hava kararacak.
Hem şöyle etrafı gezmiş görmüş olurum ve Vietnam'daki ilk izlenimlerim bakalım nasıl olacak. 100 bin nüfuslu bir ülkedeyim. Şöyle bir şehir merkezine doğru gideceğim. Yani şehir merkezi neresi derseniz bilmiyorum ben de. Ama sizinle beraber izleyip tabii ki göreceğiz. Şey ne kadarmış? Petrol ne kadar? Hello, 1 liter how much money? 1 liter how much money? 1 liter benzin how much money? Abi litresi 20 bin dong. Değil mi? 20 bin dong. Yani 28 lira. 1 litre benzin. Taksi. I'm doing hitchhiking. Ben şöyle yürümeye başladım. Yalnız ne hayatlar var ya, şu sol taraftaki yere baksanıza, insanlar bu kulübelerde yaşıyor ha. Ben nereye geldim? Şimdi merkezi bir yer bulup hat işini çözmeye çalışacağım. İngilizce bilen birisine denk gelemedim. İşte. Çocuklar. Hello. Çok tatlılar ya. Tombik tombik. Burada yalnız bakın, Çin mimarisi hemen ben buradayım diyor. Abi Çinliler her yerde. Burada zaten Fransız kolonisi görebilirsiniz. Portekiz kolonisi görebilirsiniz. Çinlileri görebilirsiniz. Bunların zaten mimarisiyle beraber burada var olmuşlar. Bakın şimdi Viettel diye bir hat. Deminki hiç çalışmamıştı ya. Çekmeyecekse onu almanın bir anlamı yok. Sim kart Viettel. Sim kart. Không có sim. Viettel. Không có sim. Viettel. Không có sim. Viettel. Teyze. You don't sim. Không có sim. Yok bende diyor herhalde yani. Bro, can you speak English? Sim kart. Sim. Bu nasıl bir kuş? Aşkla ötüyor, aşkla. Ya İngilizce kimse bilmiyor. Gerçekten zorlanıyorum İngilizce konuşurken. Evet. Bu ne? Bayağı bir biber atmışlar ha. Közde balık. 35 bin diyor. Mesela şapkalar ne kadar? Hemen bakalım. 35K. Şu şapkalar 50 lira arkadaşlar. Vietnam'ı biliyorsunuz böyle kıyafet konusunda çok uygun, ucuz olduğunu söylüyorlardı. Sizinle beraber yine onu da deneyimleyeceğiz onu. Tamam, işte yerimizi bulduk. Deminki bana şey satmak istedim. Çok iyi tarifesi varmış. Bana her gün 10 GB verdi. Bunlar aylık 5 GB veriyor. Ve o 5 dolara veriyordu bunu. Bunlar kardeşim 8 dolar 10 dolar falan diyor. Şimdi Viettel'e bakacağım, soracağım. Fiyatları size şöyle söyleyeyim. 135 bin olduğu zaman 4 GB veriyor. 150 bin olduğu zaman 6 GB veriyor. Yani şöyle size de yaklaştırayım. Aklınızda bulunsun. Yani bu demek oluyor ki şu günlük 4 GB olana aylık 200 lira ödüyorsunuz. Ben 6 GB olanı alacağım. O da ne kadar? 5.8 dolara geliyor. Yani 215 liraya günlük 6 GB. Aya vurduğum zaman da 180 GB, gayet güzel. Viettel diye bir firma. Aklınızda bulunsun. Yolunuz düşer falan. Viettel'in genel olarak iyi çektiğini söylediler. Ama 50 binde sim parası istiyorlar. Yani 200 bine tekabül ediyor. 286 lira. 7.8 dolar. Hat işlemini de hallettikten sonra şöyle Hat Institute'de biraz gezelim. Biraz adımlayalım. Çok da vaktim kalmadı. Deneyebilirsem birkaç tane sokak lezzetiyle günü devam ettirmek istiyorum. Bakın size ne göstereceğim. Bu gördüğünüz Çin mantısı olarak geçiyor. Böyle hem renkli renkli yapıyorlar, hem de şunlar çok tatlı görünüyor. İçerisine bazılarının barbunya koyuyorlar. Barbunyayı ezip böyle püre şekline getirip onu koyuyorlar. Bazılarına da domuz eti koyuyorlar. Ona göre seçim yaparsınız. Çok yumuşak, pofuduk bir yapısı var. Tabii ki tezgahlar canlandı. Burada bağırsaklar. Hello my friend. What's that? Fish. Pork. Ha, pork'un. Okay. This is also same. Ha. Abi şunlar civciv. Bunlar domuz. Bunlar tavuk. Tavuğun ayakları. Tavuğun kafası. Burada mesela ne var? Ördek kafası. Bağırsağı. Civciv. Afiyet olsun teyzeciğim. Ne kadar güler yüzlü bir insandı. Şu ne abi ya? Çözemedim. Civcivi bu şekilde tüketiyorlar. Hello. Do you have a rice? Rice and pork barbecue. Chicken.
No chicken, only pork. There is only pork. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. Sadece domuz varmış. Valla yiyecek bir şey bulamadım. Etler de hiç hijyenik görünmüyor. Hayırlısıyla bir şeyler yeseydim iyiydi ya. Yemek konusunda biraz sıkıntı yaşayacağım gibi. Dedim ki yumurta kır. Yumurtanın nasıl kırıldığını da görmek istemedim. İçerisine dedim salatalık koy. Öyle biber bir şeyler atıyor. Salata koyuyor bak biraz daha. Yumurta kırdı. Evet, yataklı otobüse gireceğiz. Önde tütsüyü yakmışlar. Tabii ki size içeri göstereceğim. Hoppala. So, okay. Thank you so much. Yeah. Which where is it? 1, 2, 3. Okay, okay. Right, right. Okay, thank you. İçerisi bayağı bir darmış. Mükemmel. Okay, thank you. Thank you. Bekle bayağı bir zorlanıyorum. Thank you so much. Kalacağımız yer burası. Buraya nasıl sığacağım ben ya? Şöyle geçmeniz gerekiyor. 11 saatlik yolculuk yapacağım. Evet. Ne uyumuşum ya. Hoşimendeyim arkadaşlar. Vallahi yata yata gelmişim. Yataklı otobüsün hakkını sonuna kadar verdim. Şehir merkezine 10 kilometre daha var. 15 kilometre daha var. Hostel baktım. Çevredeki hostellere baktım. Şu anda uykum yok. Girsem zaten ne yapacağım? O yüzden sabaha bekleyeceğim. Sabaha beklerken de şurada böyle bir yer buldum. Burada oturup edit yapacağım, çalışacağım. Vaktimi boşa geçirmek istemiyorum. Hepinize yeni bir günden Vietnam'dan selamlar. Geldiğim gibi hemen çantamdan kurtuldum. Çantayı hostele bıraktım. Gelene kadar etrafı biraz gözlemledim. Tabii size de göstereceğim. Abi şehir hem böyle kalabalık, motosiklet, trafik vesaire, büyük binalar. Aynı zamanda da böyle köylü pazarı gibi bir şehir. Eski başkent Ho Chi Minh'deyim. Yemek yiyecek yer baktım gelene kadar. Abi her yerde mi domuz olur ya? Yani bir tane domuzsuz bir yer bulamadım. Sokak satıcılarında bile hep ekmek arası domuz falan. Ve böyle bir yer buldum arkadaşlar. 2 dolara. Hello my friend. There is a halal food. No pork. Only beef and chicken. Tavuk çorbası içeceğim. Fiyatlar da 50k. You can try the chicken pie or the chicken bread. Okay. Evet böyle bir şey deneyeceğim. Fiyatlar da 2 dolar falan. Tuttuğum hostelin fiyatından da bahsedeyim size. Hosteli 6 dolara tuttum. 3 dolara da hostel gördüm. Ama puanlaması çok iyi olmadığı için onları tercih etmedim. Ama bu tuttuğum hostelin puanlaması iyi, bir de merkezi bir yerde. İlk defa yediğim için arkadaş şimdi bana gösteriyor. Biraz diyor it's okay or no? Yeah. Biraz lime sıktım. Like this. Like that. Okay. Biraz sarımsak. Okay. Nane var burada. But I don't like too much spicy. It little spicy. Little spicy. Okay, bunlar çok Chili acıymış. and satay. It's okay. Chicken pho olarak geçiyor bu yemeğin adı. Chicken pho. Bu şekilde yapıyor. This is Chinese food or this is Vietnamese food? Specialty Vietnam. Özellikle Vietnam yemeğiymiş. Geleneksel Vietnam yemeğini ben de tatmış olacağım. Arkadaş çok ilgili, hem de İngilizce biliyor. So I'm lucky you know English. Burada tuz ve karabiber var. Yeah, okay. Bu şekilde. Yeah, yeah. Sadece tavuğu aldığınız zaman buna koyup o şekilde yiyecekmişsiniz. Öğrenmiş oluyorum ben de. Yeah, it's the first time. But I learned many things. Thank you so much. It's Yeah, okay. Yeah. İçerisinde erişte var. Şu da soya filizi arkadaşlar. Bunu çoğu yerde kullanıyorlar, soya filizini. Bunu böyle alıyoruz. Genelde biliyorsunuz biz bunu Zonguldak'ta böyle tüketiyoruz. Tavuğu bu şekilde batırıyorlarmış. Baharatla beraber hiç de fena değil. Bakalım erişte nasıl. Benim hoşuma gitti. Şimdi buraya gelip Ho Chi Minh'den bahsetmemek olmaz. YouTube'a içerik çekmenin güzel yanlarından bir tanesi de anlatabilmeniz için biliyor olmanız lazım. Ben de Ho Chi Minh'i araştırdım. Baktım ki burası daha önceden Fransız sömürgesi altında. Tabii ki halk mücadele etmek istiyor ama bir öncüye, bir lidere ihtiyaçları var. O da kim? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Fransızlarla mücadeleye giriyor.
Ve neticesinde bağımsızlığı ilan ettiren en önemli isim olarak tarihe geçiyor. İlk başkan olarak seçiliyor ve şu anda Vietnam'ın ekonomik olarak lokomotifi haline gelen bu şehre adı veriliyor. Burası Vietnam'ın en kalabalık ve ekonomi açısından en önemli şehirlerinden. Şimdi de buranın Vietnam'ın en eski pazarına gidiyorum. Burayı kesinlikle görmelisin dediler. 1 kilometre kadar yürüyeceğim ve orayı size göstereceğim. Buranın bir de ilginç yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani evler bizdeki gibi değil. Bakın şurası ev, hem iş yeri, hem park. Direkt sokağa açılıyor. Ve bizdeki gibi eşya kültürü falan da yok. O yüzden böyle bir sistem yapmışlar. Çok gördüm yani hem ev hem iş yeri olan. Şehir gerçekten güzel görünüyor. Yani bir şehir havası var burada. Show you go a local market. Are you taxi driver? Yeah, local market, Chinatown market. Ha. Abi herkes bir satış derdinde ya yalnız. Bir de yaya yor vermiyorsunuz arkadaşlar. O da gözümden kaçmış değil. Pazara bir yerden giriş yapalım artık. Aynen burası. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi Vietnam'da fiyatlar çok uygun diye biliyorum. Daha yeni açmaya başlamışlar. Nereden başlasam bilemiyorum ama kıyafetlerden başlayabiliriz. Hello. Sorry. English? Ha, Chilin. Okay. Aman. Hello, you buy shoe for you, man. So yeah, I'm looking just the first store. How much money the shoes? Different price. Different price. Average. Different price. I don't know. You ask which one. So this kind of shoes. How much money? 1 million. 1 million. How much dollar? Bir dakika. 1 milyon dedi. Arkadaş 1 milyona da ne kadar Türk parası ona bakalım. 1437 lira. Şu an. Bunlar acaba hani şey dediklerimi, birebir çakma dediklerimi bilmiyorum ama ya bu girdiğim zaten ilk ayakkabıcı. You want? So I'm looking. How much? Good manin. Hı? Manin. Not respectful, my friends. This is first store, you know. This is first stop. You know manin, manin. How do you know? How do you know? Good manin. How do you know? Görüyorsunuz değil mi terbiyesiz? İlk sorduğum kişi ve ilk dükkan yaptığı harekete bakın. İttiriyor. Abi gerçekten bunlar da artık parayı buldukça muhtemelen böyle bir yer ve böyle bir adam. You are not respectful. Don't forget this. Herife bak ya, bu adam işte esnafım diye burada geziniyor işte yani. Vietnam'daki ilk deneyimim de böyle olması. Evet. Hello, something else. Buy backpack for you, sir. Thank you. Ama mecbur fiyatları da soracağız yani. Mesela şu tarzda şeyler. İnsan üzerine fiyat yazar bunların ya. This is how much? You can drink just I'm Okay, you check through what you buy, then you add the rice. Okay, don't just add. The morning lucky to me. two. The morning lucky. You want to buy now? So I am checking, I am asking, and 200, also 200. also I have a YouTube channel, 200. and also I am showing the people. 200. You know. 200. You want? 200. Arkadaşlar fiyat sormaya bile gelemiyor şu anda, buranın esnafı kafayı yemiş bir durumda. Why you are like this and you know it's the people can ask the price is very normal. Everywhere they are asking this kind of question. Yeah. Çok saçma bir esnaf şeyi var şu anda burada, anlamış değilim. Adamlar şey soruyor. So thank you so much my friend. Thank you so much. Adamlara fiyat sorduğun zaman alacak mısın diyor. Şaka yapma diyor. Bunlar daha fiyat sormayı kaldıramıyorsa pazarlık falan da yapılmaz yani. Neyse, geldik buranın en eski pazarına. Hediyelik eşya almak için çantalar, ıvırlar, zıvırlar her şey var. Ama gerçekten şu anda var ya, yani fiyatı soracağım sormasını ama zerre fiyat sorasım yok ya. İki dükkanda 2 defa aynı davranışa maruz kaldım. Vietnam esnafı gözümdeki değerini kaybetti. Ha, şöyle üzerine fiyatları yazsalar. Hello. So I have a YouTube channel. I am showing people and yeah. 350 350 bin. 500 lira mı? Bunlar 500 lira. Hani bu Vietnam ucuzdu. Hani fiyatlar çok uygundu. Küçük eşyalar falan da var. Bak şunlar falan güzel. Şimdi geliyor yanıma, soracağım fiyatını. What about prices? 50. 50. Ah, 50. It's okay.
cheap, not expensive. Şunların fiyatı arkadaşlar 70 lira falan. Yani 2 dolara yakın. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Aa, bunlar neymiş? Hello. What's this? I don't know. Dessert. Arkadaşlar şundan deneyelim bakalım. Tatlı dedi. Teyze şeyi uyardı ya. Çantaya dikkat et dedi. Kolla kendini dedi. After. Önce bunu yiyeceğim diyor. Sonra da bunu içeceksin diyor. Şu anda buz ve sütten başka hiçbir şey anlamadım. Karıştırayım şöyle biraz da. İçerisinde fasulye var ha. Kokonat var, buz var. Süt var. Evet, karıştırınca biraz daha kendine geldi. Bak mesela burada fiyatlar üzerine yazılmış arkadaş, 680.000. Ne kadar? Bak şunlar falan 600-700 lira. 700 liraya yakın. Yine aynı şekilde. Long, this one là short. Hay là xíu mình nè. Short, this one là long. Sample, xíu mình. Swimming, right? Yeah, yeah, yeah. You buy long or short? So how much this is? How many you want? One I will buy. 350. Huh? 350. 350. Oo. O 500 lira falan çekti. 350. Oğlum ben yanlış mı hesapladım ya? O 500 lira dedi şorta. Bize Vietnam'da öyle dememişlerdi. Vietnam bize çok ucuz demişlerdi. This is the 350. It's the Okay, 300. 300. I like you 300. Really? Sao mày quay tao? How did you like to me? It's the You like me hả? You like me hả? but so it's You the like me, no? it's too much. It's the How much you choose? so I'm asking and now I am searching prices first. How much? Now how much? So it's the almost this is just a short. It's very Sao nói nhiều quá à? 250, okay. no three. Rồi no more 200. Bak 300'den 350'den 200 bine düştü arkadaşlar. Yani 287 liraya düştü. Aradaki farka bakın. 200 là for you. Thank you. Nó có chuyện này nó quay á. No it's okay because of beni kandırmaya çalıştın yani hani. Vietnam esnafı. 350'den 200'e düştü. Neredeyse yarı yarıya, daha hiç pazarlığa girişmeden yüz mimik ifadelerimden falan düştü. Gerisini siz düşünün. Arkadaş ben buranın pek de uygun olduğunu düşünmüyorum. Deneyimlerim buna ibaret. Gözlemledim, baktım. Yani bildiğin ayaküstü kameranın açık olduğunu gördüğü halde dolandırmaya çalışıyor. Bak şunlar 250.000. Şunu ne kadar fiyat çekti biliyor musunuz? Why is it expensive too much? It's the 450.000 dedi şunu. Şu hanımefendi. Abi bunlar gerçekten, yani kimse bana Vietnam esnafı şöyle iyi böyle iyi demesin. Gerçekten ön yargısız geldim. Hiçbir şekilde yani insanları rahatsız edecek, iğreti edecek hiçbir şey yapmadım. Ama ona rağmen abi leş gibi bir davranış biçimleri var. Demin kayda girmemiştim. Yani bizzat sordum bunun fiyatı ne kadar diye. Bana 450.000 dedi. Deminki gösterdiğim şortla aynısı. O 350.000 dedi. 200'e düştü. Bu direkt 450.000 dedi. Bir de falan yapıyor yani. Yüzünü ekşitiyor. Of burası çok kötü kokuyor. Soracağım onu yani burada yaşayan insanlara falan denk gelince diyeceğim ki ya böyle şeyler yaşadım. Yani tolerans yok. Tolerans gösterecek de bir şey yok aslında. İşini yapıyor yani. Para kazanıyor bundan. Herhalde şey mi bekliyor acaba? Yani ne soruyorsan onu almak zorundasın. Sorduysan alacağım falan diye bir şey mi bekliyorlar ki? Neyse dostlar ben gerçekten artık buradan çıkıyorum. Bana mı öyle geliyor yoksa gergin bir ortam mı var bilmiyorum ama bana gergin geldi arkadaş. Umarım sizin deneyimleriniz iyi olacaktır. Buraya yolunuz düşerse umarım keyifli geçecektir. Ve ben Tan pazarından da an itibariyle çıkıyorum. Yeter benim için. Burada da fotoğraf çektiriyorlar, hatıra fotoğrafı. Ho Chi Minh'in ara sokakları. Bu sokaktaysa hep antikacılar var. Böyle genelde hep Çinliler yapıyor bu işi. Toplamışlar bayağı bir. Ablam tırnak yapıyor bu arada. Her şey yapılıyor arkadaşlar. Şans oyunları. Merhaba abla. Demin önümden biri geçiyor. Yere böyle o kadar rahat, o kadar gevşekçe, o kadar vurdum duymazca çöp attı ki ben dedim bu ne rahatlık, bu ne gevşeklik. Yani böyle hiç sallıyor direkt yere.
Bak ikinci eller. Giặt sơ lại thôi. Ben dün 24 saat falan yolda olduğum için gerçekten yoruldum, hırpalandım. Uykuya ihtiyacım var. Her ne kadar yataklı otobüste gelmiş olsam da kurtarmıyor arkadaşlar. 3-5 saat anca uyudum. Biraz hostele gidip hostelde dinlenmek istiyorum. Ya hep anlattığım bir şey var. Şehre girince insan çok yoruluyor. Ya dağlarda falan bu kadar yorulmuyorum. Yani uzun soluklu yürüyüşler yapıyorum 10-15 kilometre ama şehirde yürüdüğüm 2 saat beni perte ayırıyor öyle diyebilirim. İnsanlar, gürültü sesi, işte korna sesi. Geçen gün birisi yazmış ya, Merit demiş. Herkes gri gri şehirleri gösteriyor. Gri gri kutu binaları gösteriyor. Sen gözümüzü gönlümüzü açıyorsun, devam et falan diye. Dedim hani böyle izlenmiyor abi, daha bayır videoları falan çok ilgi duyulmuyor. Dedi ki biz seviyoruz. Tamam abi o zaman dedim. Yani Vietnam'ın da dağlarına çıkacağım. Sadece zaman kolluyorum.